Herkese merhabalar. Bugün bağışıklık yükselten yemeklerden sabah kahvaltısı için bir şeyler yapacağız. Öncelikle hepinize merhaba. Size daha önce söylemiş olduğum gibi bu koronavirüsü salgın döneminde immün sistemimi yani bağışıklık sistemimi yukarıda tutmak için bazı araştırmalar yaptığımı söylemiştim. Bu araştırmalara göre size çeşitli öğün önerilerim olacak. Bugün sabah kahvaltısıyla beraberiz. Sabah kahvaltısı için nasıl bir menüyle geldim size? Önümüzdeki arkadaşlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir D vitaminine ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. D vitaminini yumurtadan almayı planlıyorum. C vitaminine ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. C vitaminini kırmızı Kaliforniya biberinden almayı planlıyorum. Çinko'ya ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. Çinko ihtiyacımı mantardan almayı planlıyorum. Aynı zamanda elimizde ne kaldı? Selenyum kaldı. Bir de ne göreyim? Selenyum bizim için yumurtanın içerisinde var imiş. Bir de son olarak probiyotik. Çünkü bu dönemde bağırsaklarımızın iyi çalışması da önemli. Süt ürünlerine önem vermemiz gereken bir dönem. Fermante şeylere önem vermemiz gereken bir dönem. Ondan dolayı da güzel, taze bir inek beyaz peynirim var. Şimdi o zaman bu kahvaltının sonunda neleri almış olduğumuzu bir vizualize edebilir miyiz Ahmet? D vitamini var, C vitamini var, probiyotik var, çinko var, selenyum var ve karotenoid var. Evet, şimdi buna göre ne yapacağım? Güzel bir, buradaki malzemelerimle güzel bir scrambled eggs yapacağım. Onun dışında da mantar ve biberi soteleyeceğim. Bunda da sotelemenin bazı püf noktaları diyebileceğimiz şeyler olacak. O zaman ben daha fazla şey yapmadan artık yemeğimi yapmaya başlıyorum. Buna biraz tereyağı alıyorum. Böyle 1,5 yemek kaşığı kadar bir tereyağı koydum. Bunu da altını yaktım. Tereyağı yavaştan erimeye başlasın. Şimdi o arkadaş orada erirken biz biberimizi koyalım. Bunun şeyini açtım. Bunu aldık. Bir kenara koyduk. Evet, yağmur da eridi bu arada. Yani burada yaklaşık 300 gram kadar vardı. Ben bir 150 gram kadarını şöyle ufalayarak üzerine bırakıyorum. Orada peynirim erirken sebzeleri sotelemekte bir beis görmüyorum. Hazır bunun ısınmasını beklerken yumurtamı da kırdım. Yumurtamı da çırptım. Tamam. Peynir eridikçe suyunu salacak. Ondan sonra da suyu buharlaşacak. Benim istediğim şey peynirin hiç suyunun tavada kalmaması. Ondan dolayı da yumurtayı da doğru ölçüde pişirdiğimiz zaman ne kadar akışkan, harika sürülebilir bir yumurta yaptığımızda görmüş olacağız. Evet, yağım da güzelce tüttü. Yeterince ısındığını gördük. Yumurtanın olabildiğince dengeli ve eşit pişmesini istiyoruz. Bazı yerleri sulu kalırsa yumurta bazı yerlerde topak topak pişecek, bazı yerlerde pişmeyecek. O yüzden olabildiğince homojen bir yapı yakalamak istiyoruz. Dumanların arasından konuşuyorum sizinle. Biberi alıyorum. Bir de tek başına mantarları atacağım. Mantarı da olabildiğince sıcak bir tavaya atmam lazım. Mantarın hiç su salmasını istemiyorum çünkü. Mantarda en büyük problem odur. Genelde su salar. Yeterince yüksek bir sıcaklık, bak buradan tütmesi bizim için önemli. Mantarı da atıyorum.
Mantarı şöyle bir karıştıracağım. Sonra hiç dokunmayacağım. Ne kadar çok oynarsanız mantarla, mantar o kadar su salar. Görüyor musun? Hiç salınan su yok mantarda. Peyniri son bir ısıttım. Suyunu zaten salıp çekti. Gördüğünüz gibi. Artık bunun içine bunu tavadan aldım. Öncelikle peynirin sıcaklığıyla yumurtanın piştiği yere kadar pişiriyorum yumurtayı. Tekrar alıyorum. Tekrar aldım. Evet, yumurta tam istediğimiz kıvama geldi. Onu da şöyle koyalım. Bu kendi ısısıyla şey yaparken son bir hareketimiz kaldı. Üzerine biberleri de atacağım. Tezgahımızı kurabiliriz. Evet, bu ısındığına göre şöyle bir biberi de ısıtmak için ve karışsınlar diye şöyle bir. Evet. Bağışıklığa etkisini bilmem ama ruha çok iyi gelen taze kekik ile son bir dokunuş yapıyorum. Bence kendini şımarttığın bir kahvaltı oldu. Ne diyorsun? Çok iyi gözüküyor. Ben de öyle bak. Görüyorsun değil mi? Yumurta ne çok pişmiş ne az pişmiş. Yani benim zaten iddiam neydi bu videonun başında? Bağışıklık sistemine iyi gelen bir yemek yapmaktı. İddiam. Valla bilimin söylediğine göre 6 önemli gıda maddesi bu yemeğin içerisinde var. Ben yaptığım yemekten mutluyum. Şimdi biraz biberinden de alalım. C vitamini de gelsin. Mantarından yiyeyim. Biraz çinko gelsin. Umarım beğenmişsinizdir. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Herhangi bir yemekle alakalı bir fikriniz, tavsiyeniz, çektiğimiz videolarla alakalı bir yorumunuz olursa altta bize ulaşmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. Çok iyi mi? Çok güzel.